Trump, Netanyahu bu savaşa beni zorlama. Savaş çıktıktan sonra İran'ın sana atacağı füzeleri karşılayacak mühimmatı biz sana şu anda sağlayamayız. İsrail yok etmek mi istiyorlar? Aslında Siyonistler İsrail'de bir devlet istemiyor. Her geçen günde İsrail ordusuyla beraber kaybetmeye devam ediyor. Daha Gazze katliam başlamadan evvel kriz vardı. Hatırlayın, Netanyahu yolsuzlukla suçlandı, mahkemeye çıktı, hapse girecekti. Gazze katliamına başladı ve kurtardı kendisini. Hocam, İsrail ordusunda kriz başladı. İsrail Genelkurmay Başkanı dedi ki İsrail ordusu hayatta kalamayacak. Yeni askerler lazım. Nasıl değerlendirirsiniz? Gülsüm Hanım, zaten İsrail ordusu Gazze katliamında çöktü. Biz bunu biliyorsunuz, yine siz de değerlendirmiştik. Ordudan kaçmalar, intiharlar, yani baktığınız zaman taktik stratejide veya bir ordu gibi ordu mu diyor? Hani ordu diyoruz ama ordu gibi ordu da değil. Çünkü sadece sivillere silah doğrultmaktan başka bir şey yapmayan, elinde silah olmayan kadına, çocuğa zulmeden, elindeki elektronik harp silahlarıyla böyle garip garip işte F-35'lerle bomba atan bir ordu görünümlü katliam grubu. Ordu değil İsrail ordusu. Çünkü hiçbir ordu katliam yapmaz normal şartlarda. Ama şimdi Lübnan'daki mesele de bu başarısızlığı biraz daha ön plana çıkarıyor. Gazze'de zaten kaybeden İsrail ordusu, İran savaşı bahanesiyle zaten Hizbullah'ta, Nasrallah'ta öldürdük. Emir komuta zincirinde zaten büyük problem var. Bu bahaneyle biz şöyle Litani Nehri'nin kuzeyine doğru bu işi götürelim, harp sahasını. Şimdi Netanyahu zaten onun temsil ettiği grup, bu Armagedon, yani Tanrı'nın savaşı, Deccal ile Tanrı'nın Megiddo Ovası'ndaki savaşı çıkacak diye ve Mesih gelecek diye ve kendini de biliyorsunuz son komutan olarak görüyor, böyle kutsuyor kendisine de. Dolayısıyla ben bunu başaracağım diyor. Yani Mehdi gelecek, Mesih gelecek diyor. Şimdi tabii bir de kurmay zeka ne diyor İsrail'de? Bu savaşın gidecek bir tarafı yok çünkü elimdeki asker sayısı yetmeyecek, sistem yetmeyecek ve omurga çökecek. Şimdi burada kontrollü bir yavaşlamayı mı hedefleyecek acaba İsrail? Çok da fazla dışarıya ben kaybettiğim görüntüsü vermemek için Lübnan'daki savaş hattını acaba durdurup biraz daha geriye mi çekecek? Onun ilan gibi de geliyor. Çünkü bu tempo sürdürülemez. Ordu bu yükle uzun süre ayakta kalamaz mesajını veriyor. Şimdi bu yük dediği sadece Lübnan yükü mü? Yoksa aşağıda, yani Gazze'de de bir yük var. Daha orada büyük bir zayiat var. Daha onu tamamlayamadık, toparlayamadık meselesi mi? Şimdi bu İsrail ordusunun ciddi bir yıpranma ve çöküş içinde olduğunu bize gösteriyor Gülsüm Hanım. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. İsrail 3 kritik hatta kendince mücadele verdiğini düşünüyor. Gazze, Lübnan, Hizbullah ve İran bağlantılı bölgesel tehditler ki Husiler, Yemen'de de aslında bu şeyi koyabiliriz. Çünkü oradan da hava saldırıları İsrail'e devam ediyor. Ve bu aşırı yayılmanın İsrail ordusunun artık baş edemeyeceği kadar da büyüdüğünü ifade ediyorlar. İnsan kaynağı var mı? Yani İsrail'in ortada. Ordu sayısı, yani nüfusu belli. Kim gelecek? Yetmiyor. Yedek kuvvetler mobilize olabiliyor mu? Yani diyorlar, biliyorsunuz, yani asker olmasa da eli silahtan herkesi bir anda yedek kuvvet olarak çağırabiliyoruz. O da yetmiyor. Bir de şu var. Ekonomik mesele, yani savaşın getirmiş olduğu ekonomik yük. Şu an İsrail'de daha Gazze katliam başlamadan evvel büyük bir kriz vardı. Hatırlayın, Netanyahu yolsuzlukla suçlandı, mahkemeye çıktı, hapse girecekti. Gazze katliamına başladı ve kurtardı kendisini. Şimdi demek ki burada sürdürülebilirlik problemi var. Yani bu savaşı sürdüremeyiz diyorlar. Ve hayatta kalamayız ifadesi çok dramatik. İsrail Genelkurmay Başkanı söylemiş oldu. Hayatta kalamayız diyor. Yani bu tempo devam ederse diyor ne çöker? Askeri rotasyon, lojistik zincir, bize gelen sevkiyatlar, işte hem bu demir kubbe, işte Davut sapanı ve diğer askeri malzemeler, işte hava savunma kapasitesi ve iç kamuoyu desteği. Bakın bu da önemli. Şimdi bu İran savaşı sebebiyle Netanyahu'nun arkasındaki desteğin arttığı ifade ediliyor. Çünkü geleneksel bir düşman üzerinden tekrar kendi siyasetini güçlendiği ifade ediliyor. Ama Lübnan Savaşı eğer uzarsa ve bahsetmiş olduğumuz maliyet karşılığında çıkarsa bu kamuoyu desteğinin de yok olacağı ifade ediliyor. İsrail'in geçmiş zamanlardaki 48, 56, 57, 67, 73 gibi savaşlar değil, bunun artık 3-4 cepheli sürdürülebilir savaş olmadığı da aşikar. Şimdi orada sadece tek cephede mücadele ediyordu İsrail ordusu ve o yöntemlerle, o stratejik yöntemlerle ediyordu. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Bir de şu var, İran'ın düşük maliyetli drone kapasitesi. Zaten en büyük sıkıntıyı o yarattı. O meselesinde İran'da da olduğu gibi, kendi topraklarında olduğu gibi kamikaze İHA'lar, sürü drone taktikleri ve düşük irtifa, yani radar kaçırma kabiliyeti. Şimdi zaten İran'dan atılan, biliyorsunuz, o sicciller, fettahlar Davut sapanını veya demir kubbeyi delik deşik etti. Kalbini vurabiliyor İsrail'in. Demir kubbenin bir işe yaramadığını gördüm. Evet, ama Trump uyarmıştı, biliyor musunuz, Netanyahu? İşte o 3 saatlik toplantıda, çünkü ben onunla ilgili çok güzel bir yerde analiz okumuştum. Trump, Netanyahu bu savaşa beni zorlama. Çünkü savaş çıktıktan sonra İran'ın sana atacağı füzeleri karşılayacak mühimmatı biz sana şu anda sağlayamayız. Japonya'dan hatta getirdiler, biliyorsunuz, mühimmatları. Demek ki Trump haklı çıkmış. İsrail'in ne kadar savunmasız olduğu ortaya çıktı. Bir de şu var tabii, tıpkı İran Savaşı'nda olduğu gibi, yani İran cephesinde olduğu gibi ucuz saldırı, pahalı savunma.
hem Lübnan hattından hem İran hattından atılan füzeler, işte kamikaze dronlar ve onları karşılayan füzelerin maliyeti birbirini karşılamıyor. Şimdi burada bu Hizbullah operasyonu, yani Lübnan operasyonu başarısız mı ya başarısız olacak mı? Bence bu açıklamayla beraber aslında yenilgiyi kabul etti İsrail Genelkurmay Başkanı. Çünkü bu Litani sınır hattı biliyorsunuz. Aslında psikolojik bir hat. Evet. 2006 Lübnan Savaşı ile beraber UNIFIL'in, Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin bulunduğu ama defalarca İsrail'in ihlal ettiği bir hat. Şimdi diyor ki Litani Nehri'nin de kuzeyine çıkacağız. Beka Vadisi'ne kadar çıkacağız. Ve o Beka Vadisi'nden de aslında Suriye, Şam'ı çevreleyecek, kuşatacak kadar da bir tampon bölge inşa edeceğiz diyorlar. Şimdi Hermon Dağı dedikleri bizim Şeyh Dağı dediğimiz Golan tepelerini koruyacak olan diğer tepe, iki tepeyi de koruyacak olan Beka Vadisi'nden bir kuşatma. Ve tabii ki su kaynakları. Yani Litani Nehri'nin o kılcal damarlarını da kontrol altına almak ve Lübnan'ı susuz bırakmak meselesi. Bu su politikası İsrail'in aslında en ana stratejilerinden biridir Gülsüm Hanım. Söylemezler ama hep dikkat edin, su hatlarından, havzalarından çizerler ilerleyiş yollarını, güzergahlarını. Şimdi dolayısıyla burada yani Hizbullah'ın avantajları ne mesela? Hani baktığımız, eğer böyle bir savaşın devam ederse. Coğrafyası tabii ki. Tünel sistemi, füze ve drone kombinasyonu ile beraber İran'dan hala devam eden destek. Ama İsrail'in dezavantajı, işte Genelkurmay Başkanı'nın bence çekincesi oradan kaynaklanıyor. Açık hedef olmaya devam etmesi, roket tehdidi, devamlılığı sürmüş olması ve kuzeydeki sivil tahliyeler. O İsrail'in biliyorsunuz Lübnan tarafında, kısmında tahliyeler hala devam ediyor. Güvenli bölge değil orası. Dolayısıyla burada bu savaşın artık yani daha doğrusu bu yıpranmış olan savaşın artık İsrail'in uzun süreli bir denge kaybına sebep vereceği sebebiyle bir asker olarak herhalde Genelkurmay Başkanı daha fazla gidemeyiz, daha fazla bu savaşı sürdüremeyiz diyorlar. Ve belki şunu mu istiyorlar acaba? İsrail yok etmek mi istiyorlar? Bu da biliyorsunuz başka bir tartışmadır. Aslında Siyonistler İsrail'de bir devlet istemiyor. Ve Henry Kissinger'ın yıllar evvel yazmış olduğu bir köşe yazısı vardı. Washington Post ve New York Times'taydı. 2035'te İsrail diye bir devlet olmayacak dedi. Şimdi Henry Kissinger kim? Polonyalı bir Yahudi. Kissinger, ben demiyorum Kissinger Yahudi. Hayır, iyi bir Yahudi, koyu bir Yahudi. Peki neden 2035'te İsrail diye bir devlet olmayacak diyor? Çünkü o tarihten itibaren esas 2000 yıllık intikamın alınacağı, bize küçük bir parçayla kandıramazsınız. Biz cömert bir parça istemiyoruz sizden, Orta Doğu'dan. Biz parçanın tamamını istiyoruz. Biz seçilmişlerin devleti olmaz. Çünkü biz her yerin sahibiyiz. Hatta o Talmud'da inandıkları, gerçek Tevrat'ta asla yazmayan, efendim siz üstün ırksınız, üstün ırka bütün bereketli su kaynakları verilecek, bütün bereketli topraklar verilecek ve her birinize, bakın burası çok enteresan, 2500 köle tahsis edilecek. Her birinize. Kim o köleler? Sizden olmayanlar. Yani biz, onların bakış açısına göre. Böyle sapkın bir durum söz konusu Gülsüm Hanım. Dolayısıyla ben bu işin İsrail devletinin aslında yıkımına götürülen bir süreç olabilir mi diye düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeyim, tartışmalar da büyüyor İsrail'de. Heradiler, onlar da biliyorsun ultra-ortodoks Yahudiler askere gitmiyor ve şu anda gençlik çağına gelmiş, yani askere gitmesi gereken 80 bin kadar ultra-ortodoks Yahudi olduğu iddia ediliyor. Bir yandan baskı var. Onları da askere alın diye. Onlar diyor hayır, bizim anlaşmamız var. Bize dokunamazsınız. İçeride de işler karışır. Evet. Zorlarlarsa. Ama dediğim gibi bence ciddi bir itiraftır bu. Ama işte alma mazlumun ahını inşallah çıkacak aheste aheste. Hocam, Lübnan'daki başarısızlığa yine dönecek olursak, yani bir günde 21 tankları imha edildi Hizbullah tarafından mesela. Böyle bir boyut var yani, tamam. Tabii. Sürü drone taktikleri ve hani İran'ın taktik stratejisinin Hizbullah tarafından hala da iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde uygulandığını da görüyoruz. Her ne kadar Hasan Nasrallah öldürüldükten sonra acaba dağılacak mı diye konuştuğumuz Hizbullah şu anda hani siyaseten bilmem ama askeri olarak öyle çözülmüş gözükmüyor. Ve İsrail'in de 2006 sendromunu yaşamama korkusu da var. 2006'da büyük bozguna uğradılar. Tamam, hani 75 ile 80, işte o 70'li yıllarda yine o savaş devam ediyor. Lübnan İç Savaşı vardı biliyorsunuz. O dönemde de böyle bir mücadele vardı ama 2006 savaşı işin rengini tamamen değiştirdi ve şu anda 2006'dan işte 2026'ya 20 yıl içerisinde Hizbullah hem silahlandı, hem milis kuvvetlerini arttırdı, hem nizami ve gayri nizami savaşa hazırlandı. 79'dan beri hazırlanan İran'a siz efendim böyle hemen karadan giriyoruz, Tahran Kalesi'ne çıkacağız, öyle bir şey mümkün değil. Aynı şey Lübnan için de geçerli. O zaman işte benim aklıma şu geliyor. Bunlar da hani az çok biraz strateji biliyorlarsa biz buranın tamamında yani Hizbullah'ı yok etmektense bir tampon bölge oluşturabilir miyiz? Mümkün mertebe biraz daha kuzeye doğru bu işi ittirebilir miyiz, sürdürebilir miyiz, daha süpürebilir miyiz düşüncesindeler. Onu da Tripoli limanına gösterdiklerini düşünüyorum. Kerkük petrolünün Doğu Akdeniz'e ulaşacağı, onların bize karşı alternatif olarak sunduğu rotanın Tripoli limanına İsrail çökmek isteyebilir. Çünkü o zaman Suriye'den de Banyas isteyecekler büyük ihtimalle. Banyas, Tripoli, Hayfa.
3 limanı, 3 liman zincirini kontrol eden bir İsrail olabilir. Enerji vanasını ve su vanasını kendisine bağlamak isteyen İsrail'in bence stratejik hedeflerinden biri bu olabilir. Hocam Netanyahu'nun planı da şu, personel krizi nedeniyle askerlik süresini uzatabilirim demiş. Nereye kadar devam edebilir bir şey ki yani bu şekilde? Zaten İsrail'in ordu kapasitesi belli ve işte bu ultra ortodoks Yahudilerin zaten biz askerlik yapmayız, biz sadece işte dua ederiz, inancımızı yaşarız, çocuk doğururuz demeleri artık işlemiyor, yetmiyor çünkü. Bakın Gazze'de aslında çok kaybettiler. Yani rakamlar açıklanmıyor. Şimdi biliyorsunuz İsrail vurulduğu yerleri de göstermiyor. Çok ciddi yerler vurulmuş. Hala Mossad merkezi dahil olmak üzere biliyorsunuz o hatta işte Netanyahu, Ben Gvir onların kurmayların bulunduğu bölgeler. Tam rakam verilmiyor ama Gazze'de çok kaybettiler. Bence şu anda da kaybediyorlar. Ve rakama ve zamanı vurduklarına böyle giderse orduda asker kalmayacak. Bir de sırf asker eline silah alıp da direkt mermi atan demek değil ki. Taktik, strateji, işte savaş yeteneği olan askerlerini mi kaybediyor acaba İsrail? Hani Hizbullah aslında çok stratejik mi davranıyor? Yani onların tam böyle beyin takımını hedef alacak şekilde mi karşı saldırıda bulunuyor ki Netanyahu eyvah asker sayımız da azalıyor. Bunları nasıl ikame savaş? O zaman askerlik süresini uzatalım. Bunun ben tabandan çok karşılık göreceğini düşünmüyorum. Bunun yıllardan beri getirmiş olduğu bir yük var. Bir de üstüne üstlük heradilerin yani ultra ortodoks Yahudilere de bulaşırlarsa o zaman ciddi bir iç mesele çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü onlar asla ve asla savaşmayız diye de diretiyorlar. Bence İsrail'i çok zor günler bekliyor. Özellikle askeri kuvvetler noktasında. Şunu derseniz belki efendim şuradan şu kadar YPG'li gelir, bu kadar PKK'lı gelir, şu kadar başka terör örgütlerinden destek gelir. Onu bilemeyiz. Amerika kendi kuvvetlerini gönderir mi? Onu da bilemeyiz. Ama şu anda İsrail'in sürdürebileceği bir savaş yok ve her geçen günde İsrail ordusuyla beraber kaybetmeye devam ediyor. Hocam bölge ülkeleri ne durumda şu an? Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Katar buralara hala saldırılar devam ediyor mu yoksa toparlayabildiler mi biraz? Şimdi Körfez zor durumda. Körfez ülkeleri savaşın getirmiş olduğu maliyet üzerinden hem turizm hem ekonomi, genel olarak ekonomilerinin hem de tabii ki böyle bir savaş durumunda ne kadar savunmasız kaldıklarını, ne kadar aciz bir durumda olduklarını tırnak içerisinde gördüler. Biz hep söyledik onlara, siz Amerika'nın silahlarına güvenmeyin, üretebiliyorsanız kendi silahlarınızı üretin. Yoksa herhangi bir savaş noktasında Amerika'nın merhametine mahkum kalacaksınız. Şimdi de gördük. Hatta ben şöyle de bir yorum yapıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Körfez'e de bedel ödetiyor. Çünkü 2020'den itibaren Körfez milli para birimleri üzerinden enerji anlaşmaları yapmaya başlamıştı. Ve son Körfez ziyaretinde Trump çantasını dolarlarla doldururken onlara parmak salladı. Bir daha görmeyeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle petrodolar dünya durdukça devam edecek dedi. Şimdi bu İran savaşı bir şekilde Körfez'e de diz çöktürme için Amerika'ya fırsat verdi mi? Bence verdi. Yani İran savaşı üzerinden aslında Amerika Birleşik Devletleri Körfez'in kalkanlarını indirdi. Körfez'in zırhını indirdi ve Körfez vurulabilir bir hale geldi. Şimdi Hark Adası'dır, efendim yok Hürmüz'ü ele geçireceğiz. Bunların hiçbirinin sürekliliği yok. Körfez de bunu biliyor. Peki ne yapacak? Baye ne yapacak? Bahreyn ne yapacak? Dubai ne yapacak? Suudi Arabistan ne yapacak? Tek çareleri var. Tek çareleri. Biraz evvel konuştuğumuz bölgesel bir güvenlik mimarisi inşasında oturacağız. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır, Körfez ülkeleri. Ama olmayacak. Efendim oradan de hayır. Biz birbirimiz için ne yapabiliriz? Biz birbirimiz için ne yapabiliriz? Konuşulacak, kararlara varılacak, bedeli neyse ödenecek ve o zaman diyeceğiz ki artık hiç kimse bize gelip dışarıdan meydan okuyamaz. Biz kendi güvenliğimizi sağlayacak noktaya geleceğiz. Bu söylemsel olarak kolay bir şey. Uygulaması evet zor mu? Zor bir şey. Ama Türkiye 1952'den beri NATO üyesi. Türkiye en büyük orduya sahip olmasına rağmen, ikinci büyük orduya sahip olmasına rağmen NATO'dan en çok zarar gören ülkelerden biri değil mi? Bütün o darbeler süreçlerini hatırlayın. Manipülasyonlar, saldırılar, ekonomik krizler. Hep biz bunu niye ödedik? NATO üyesi olmamıza rağmen ödedik. Hatta birileri diyordu ki biz Türkiye NATO'dan çıksın. Hayır, niye çıkalım ki NATO'dan biz? Biz NATO'dan korunmak için zaten NATO üyeliğimizi devam ettirmeliyiz. NATO'ya rağmen NATO üyeliğimizi devam ettirmeliyiz. O ayrı bir şey. Ama soğuk savaş kurumlarının artık geçersizliği de aşikar. Bunu da görmek gerekiyor. Ve yeni bir bölgesel güvenlik mimarisinde bence Körfez ülkeleri artık ki rahmetli İsmail Haniye'nin hem şehit edilmesi hem de Hamaslı yetkililerin biliyorsunuz Katar'daki toplantıda hedef alınması
Zaten bunun sahadaki ilanıydı. Yani daha ne olmasını bekliyorsunuz ki? Saray mı vurulsun istiyorsunuz? Adam resmen Hamas bahanesiyle vurdu seni ve Amerika seni korumadı. Üst bölgesinden kalkan İngiltere'nin tanker uçakları sana yakıt sağladı. İsrail yakıt verdi ve senin böyle binanı vurdu öyle veya böyle. Bunu pardon olmaz. Devletsen olmaz. Ama ben diyorsan kukla devletim, ben devlet görünümlü devletim dersen o başka bir şey. Ama gerçekten bağımsız devletim diyorsan hiçbir ülkenin senin topraklarına bir mermi dahi atmasına müsaade etmezsin. Biz ne dedik füzeler geldiğinde İran'a? Bir daha olmasın. Bu dost ateşi veya yanlışlık olacak bir şey değil. Biz silah mukabelemizi gösteririz. Kim olursa olsun. Devlet olmak bunu gerektirir. Bence Körfez ülkeleri de şu anda artık tarihi bir karar aşamasında. Ama Trump'ın ordusuna asker gönderirler mi? Biliyorsunuz o da şu anda bayağı asker göndereceğim dedi Suudi ama onu bilmiyorum. Gönderse ne olacak? Kaç asker gönderebilir? Dolayısıyla işi daha kötüye götürmekten başka bir iş yaramaz.